Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Arka arkaya ETS'de öyle güzel haberler, güzel sürprizler geliyor. Şimdi de 1.59 beta geldi. Açık beta geldi. Yenilik bayağı fazla. Bayağı bir yenilik getirmişler. Ama indirme 4.4 GB mesela. Yani küçük bir indirme aslında baktığım zaman. Daha önce şimdi 1.58 güncellemesinde öyle çok devasal bir yenilik yoktu diyebilirim. O zaman 17-18 GB ne, yanlış hatırlamıyorsam bir güncelleme yaptı. Bayağı bir dosyalarını değiştirdiler. Ne yaptılarsa. Bu sefer güncelleme büyük. Gerçekten büyük bir güncelleme. Ama 4.4 GB geldi. İlginç. Neyse. Şimdi bugün hem oynanış videosu çekeceğiz. Hem de 1.59 beta'da neler gelmiş. Şöyle kısaca bir ona da göz atacağız. Nasıl güncelliyoruz onu da göstereyim. Steam'de kütüphanenize geliyorsunuz oyuna. Sağ klik yapıyorsunuz. Özellikler, oyun sürümleri ve betalar seçeneği var burada. Buna tıklıyorsunuz. Varsayılan genel sürüm şu anda 1.58 tam sürüm. 1.59 beta'ya geçmek istiyorsanız buradan Public Beta, Open Beta for Game versiyon 1.59 yazanı seçiyorsunuz. Oyun direkt güncellemeye başlıyor. Şuradan indirmeleri yönet bölümünden de görebilirsiniz. Eğer olur da başlamadıysa, beklemeye aldıysa bile şuradaki ok tuşuna basarak kendiniz otomatik manuel olarak başlatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi 1.59 beta'dan neler gelmiş şöyle kısaca bir göz atalım. Benelux yeniden düzenleme sürümü diyor. Benelux bölgesi yeniden güncellenecekti zaten. Bunun duyurusunu yapıyorlardı, anlatıyorlardı, görsellerini paylaşıyorlardı. Benelux yeniden düzenlenmiş. Uzun zamandır beklenen Benelux yeniden düzenleme projesinin bu güncellemede yayınlanacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Varlık ve harita tasarımcılarımız Belçika, Hollanda, Lüksemburg'un orijinal haritasının, Benelux bu arada Belçika, Hollanda ve Lüksemburg bölgesini kapsayan bir alan. Orijinal haritasının tamamını sıfırdan yeniden inşa ederek daha zengin ve ayrıntılı bir deneyim sunuyor. Şöyle görsellerinde bakabilirsiniz. Daha detaylı inceleyebilirsiniz yani Steam'den. Bayağı bir değişiklikler var. Kamyon şoförleri Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Brüksel, Liege ya da ve Lüksemburg şehri de dahil olmak üzere yenilenmiş çok çeşitli büyük şehirleri ve çevrelerini keşfedebileceksiniz. Biz hatta bugün Amsterdam'dan Rotterdam'a gideceğiz. Amsterdam limandan çıkacağız. Rotterdam limana gideceğiz. Kısa bir yol olacak. 140 kilometrelik falan. Ama böyle bir rota yapacağız. Başlangıç olarak. Yani bundan sonra daha uzun rotalar yapacağız. O bölgeleri gezeceğiz. Yeni yerler var. Volvo ile alakalı. Biliyorsunuz bahsetmiştim. Volvo test alanı falan gelecekti. O da geldi. Her bir lokasyon kendine özgü karakterini vurgulamak için özenle yeniden tasarlandı ve birçok simge yapı detay içeriyor. Görebilirsiniz simge yapıları vesaireyi, çevreyi, yeni yolları, yeni şehir işlerine. Belçika Ardenlerinin güzel tepelik manzaralarından Hollanda'nın kuzeyindeki düz polderlere ve pitoresk sahil yollarına kadar araba ile seyahat edebileceksiniz. Yeniden düzenlenmiş Benelux bölgenin görünümünü ve havasını gerçekten yansıtan çeşitli ve zengin bir ortam sunuyor diyor. Şimdi Volvo Kamyon Deneyim Merkezi geldi. Bahsetmiştim. Volvo test alanı gelecek demiştik. Scania gelmiş daha önceden. Scania test alanı falan vardı biliyorsunuz. Neredeydi hatırlamıyorum yani. Oynadık ama nerede olduğunu hatırlamıyorum bile. Volvo Trucks'taki dostlarımızla ortaklık yaparak haritamızı İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan ünlü Volvo Trucks deneyim merkezine ekliyoruz. Burada kamyon şoförlüğü becerilerinizi test edebileceksiniz. Evet, buna da daha sonraki videolarımızda göz atacağız. Belki bir sonraki ETS videosu olabilir. Ona göz atacağız. Bir sonraki ETS videosu olmaz. Bir sonraki ETS videosu yine ETS olacak ama kısa bir ETS videosu olacak bundan sonra. Bir sürpriz video var. Cumartesi gününü bekleyin. Sabah saat 10'u. Güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olacak. Buradan da bir spoiler vermiş olalım. Evet, Volvo merkezin en dikkat çekici özelliği geniş virajları, daha dar teknik dönüşleri, yükseklik değişimlerini, inişleri ve çeşitli yol düzenlerini içeren özel sürüş pistidir. Şöyle görsellerine de zaten bakabilirsiniz. İnişli çıkışlı bayağı bir alanlar vardı Scania test alanında da. Buraya da yine bunları uygulamışlar. Evet, buraları hep test edeceğiz. Göreceğiz, bakacağız. Şimdi
Evet, bu muhteşem testi bulmak için Göteborg yakınlarındaki yollarda dolaşarak başlangıçta GPS'inizde görünmeyecek bir girişi keşfetmeniz gerekecek. Yine gizli bir yerde. Ve unutmayın, İsveç'te bulunduğu için ziyaret edebilmek için İskandinavya DLC'sine ihtiyacınız olacak. Bu eklenti hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Evet, İskandinavya DLC'niz yoksa tabii ki buraya gidemezsiniz. Ve Thermo King güncellemesi. Oyunun standart dorseleri var biliyorsunuz. Standart dorselerinde soğutuculu dorseler vardı ama Thermo King değildi. Yani bir lisans yoktu, öyle söyleyelim. Artık oyunun o dorseleri Thermo King güncellemesiyle Thermo King markası bu şekilde gözükecek. Taşımacılıkta sıcaklık kontrolü alanında dünya lideri olan Thermo King, trailer soğutma üniteleriyle Euro Truck Simulator 2'ye geliyor. Bu üniteler temel oyunumuzda ve DLC'lerdeki soğutmalı trailerlerimizde bulunan markasız ünitelerin yerini alacak. Yani tüm şeylerde olacak da hani DLC olmayanlarda da mevcut olacak. Yani bu ayrı bir DLC değil, onu demek istedim. Yani ayrı bir DLC olarak değil. Hani hiç DLC, hiçbir dorse DLC'niz olmasa bile bu Thermo King'i kullanabileceksiniz standart dorselerde. Bu sıcaklığa duyarlı kargo taşırken trailerinizde ünlü bir gerçek dünya markasını gördüğünüzde ekstra bir gerçekçilik katacak. Evet, şöyle Thermo King soğutucuları görebileceğiz. Çift dorselerde de daha doğrusu bir çeşit çift dorseyi diyeyim. Şöyle ikinci dorsede, arka taraftaki soğutuculu dorsede, burada aşağıda Thermo King bölümü var. Soğutma bölümü var. Diğer tarafında da bu Thermo King'in yakıt deposu var. Thermo King'ler biliyorsunuz yakıt deposuyla çalışıyor. Bu Thermo King'in yakıt deposu var. O da öbür tarafta bu şekilde bir depo alanında bulunuyor. Burada da ikinci dorsenin soğutma bölümü. Birinci dorsede nasıl? Burada. İkinci dorsede de burada bulunuyor. Danışman güncellemesi, finans ve hasar araçları. Evet, bu eksiklik de, bunu yorumlara da yazan arkadaşlarımız vardı. Ben görmüştüm 1.58 güncellemesinde. Bu panel değişmişti biliyorsunuz. Hız gösterge paneli, ondan sonra buradaki navigasyon, bilgilendirme ekranı falan. Burada widget'lar değişmişti. Eksikler vardı. Buna güncelleme gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi finansman bölümü, şirket mesajları, hasar, dorse ve yük, araç, dorse ve yük hasarlarını gösteren bölümler var artık. Bunları eklemişler. Topluluğumuza gelen geri bildirimleri yakından takip ediyoruz. Çok da yakından takip etmiyorlar da işte yani. Ve yeni rota danışmanında en sık dile getirilen noktalardan biri birçok oyuncunun araç hasarı ve finansal durum hakkında hızlı bilgiye erişememe özlemiydi. Evet, bunları da eklemişler. Böyle göstermiş olalım. Komple okumamıza gerek yok zaten. Göstere göstere gidiyoruz. Bu doğrultuda hasar ve finans widgetlarını uygulamaya koyduk. F1 tuşuna bastığımız zaman biliyorsunuz o menüler açılıyor. Widget Options'a geldiğimiz zaman, yani widgetleri düzenlemeye geldiğimiz zaman buradan bunları da aktif edebiliyoruz artık. Burada finans, hasar, şirket mesajları diye. Bunları aktif ya da pasif hale getirebiliyorsunuz. Evet, yola çekme. Geçenlerde bundan bahsetmiştik. SCS duyurusunu yapmıştı. F7'e attığımız zaman servis modunda bizi sadece en yakın şehrin servisine götürüyordu. Yani yani kaza yaptığımız ya da ne bileyim tırı devirdiğimiz, kamyonu devirdiğimiz yolda şirket arasında 100 kilometre varsa o 100 kilometre bize ışınlıyordu. Sonra tekrar biz o yolu geri gelmek zorunda kalıyorduk. Şimdi şöyle bir sistem getirdiler. F7 yine var. Yani temel servis, yani ana servise gitme yine var ama bizi ekstradan çekiciyle yola çekme var. Tabi bu gerçek bir çekici değil, yine ışınlanma mantığında aslında. Burada buna bastığınız zaman bizi direkt buraya devrildik mesela, fotoğraftan görüyorsunuz. Bizi buradaki rotamıza, yolumuza ışınlıyor olacak. Çekici mantığı bu. Buradan tıklıyoruz. Yes diyoruz. Belli bir ücret karşılığında ve zaman içerisinde 31 dakika diyor. Oyun içerisindeki saat olarak 31 dakika. Bizi bu yola ışınlıyor. Öyle düşünün. Yani bu özellikle multiplayer'da Trackers MP oynayanların çok işine yarayacak. Çünkü kaza yapıyorsunuz, yan dönüyorsunuz. F7 sıfır kamerası çalışmıyor biliyorsunuz. Trackers MP'de, multiplayer'da ya da özel işlerde. F7 çekiyorsunuz, mecbur servise git diyorsunuz. Tekrardan oraya gelmek zorunda kalıyorsunuz falan filan. Artık öyle bir sistem yok. Direkt bizi yola çekici mantığında koyacak. Beceriler kullanıcı deneyimi yeniden tasarlandı. Bu sayfa değişmemişti daha önceki güncellemelerde. Artık bunu da değiştirmişler. Beceriler bölümü.
buralardan yükseltme yapıyorduk biliyorsunuz. Daha iyi yükler, daha uzağa yükler, daha yüksek paralı yükler vesaire gibi, yanıcı yükler, özel yükler gibi şeylerin levelini, seviyesini buradan yükseltiyorduk. Bunun görselini değiştirmişler. Yaşam kalitesi arayüzü, kullanıcı deneyimi değişiklikleri. Şuna bir göz atalım. Okunabilirlik, netlik ve daha akıcı kontrolcü navigasyona odaklanan güncellemelerle genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz. Oyun içi haber banner'ı yeni kullanıcı arayüzü stilimizde daha iyi uyum sağlamak ve okunabilirliği arttırmak için görsel olarak yenilendi. Buna da bir görsel koysalarmış, aslında anlasaymışık iyiymiş yani. Bir haber öğesinin üzerine geldiğinde artık daha uzun bir özet ve net bir eylem çağrısı içeren bir ipucu görünecektir. Devre dışı bırakılmış haber öğeleri artık daha net bir durum göstergesine sahip olup bu gösterge aynı zamanda bir etkinleştirme düğmesi olarak da işlev görmektedir. Dünya haritasında navigasyonu kontrolcü kullanıcıları için daha sezgisel hale getiriyoruz. Yeni bir son işaretlemeyi geri al. Ha bak, bu güzel olmuş. Son işaretlemeyi geri al olayı güzel, yoksa sıfırlamak zorunda kalıyorduk. Özelliği eklendi ve işaretleme, ekleme, kaldırma, kaçınma alanları belirleme ve sıfırlama için kontroller yeniden eşleştirildi. Hemen şuna bir burada göz atalım. Evet bak, bu bölüm değişmiş. Zaten daha Türkçe değil. Tam sürüm geldiği zaman bu Türkçe'ye dönecek. Bu arada oyunda ilginç bir kasma var. Herkeste var mıdır bilmiyorum. Yani oyun 100 FPS gösteriyor. 110 FPS gösteriyor. Oyun sıfır kamerasıyla mesela. Ama oyunda bir kasma var. Onu bir türlü çözemedim ve menüde de var bu. Mouse'un hareketinden anlayabiliyorum. Herkeste var mı? 1.59 beta'ya çekenler varsa, böyle bir problem yaşayan var mı? Yorumlara yazarsa sevinirim. Ben de bilgilenmiş olurum. Evet, bu bölümler güncellenmiş, değişmiş diyebiliriz. Tekrardan gelelim. Kaydetme işlemi de iyileştirildi. Yeni kayıtlar artık siyah bir ekran görüntüsü yerine standart kaydetme simgesini kullanıyor ve üzerine yazma işlemi oldukça üzerine yaz olarak etiketleniyor. Garaj yükseltme ara sahneleri artık B düğmesi kullanılarak daha tutarlı bir şekilde atlanabiliyor ve kontrolcü navigasyonu kullanıcı arayüzü genelinde D-pad erişilebilirliğinin iyileştirilmesiyle daha da geliştirilmiş. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Trafik sesleri yeniden düzenlenmiş. Seslerde güncellemeler var. Bu güncelleme kapsamında trafik seslerine de bazı ayarlamalar yaptık. Sesler yumuşatıldı. Evet, çok ilginç sesler vardı yani gerçekten. Saçma sapan bir araç sesi falan geliyordu, böyle garip garip. Dışarıdan sesler duyabiliyorduk. Ve gerçek dünya algısına daha iyi uyacak şekilde yeniden dengelendi. Uzaktaki motor gürültüsüne daha az, lastiklerin hafif yol tıslamasına ise daha çok vurgu yapıldı. Tekrarlamayı azaltmak için korna çalma davranışında biraz rastgeleleştirildi. Bunun mantığını anlayamadım. Oynadıkça anlarız diye düşünüyorum. Genel olarak trafik artık daha az rahatsız edici ve ortam sesine daha iyi entegre olmuş gibi hissettirecek. Evet, ben bayağı bir trafik sesini kısarak kullanıyordum o yüzden. Gerçekten rahatsız ediyor. Çok böyle dijital, çok metalik geliyordu yani her şey. Umarım iyi olmuştur. Denemedik çünkü deneyeceğiz. Birlikte test ediyoruz her şeyi, biliyorsunuz. Önceden girip deneyip de ondan sonra size anlatmıyorum. Her şeyi birlikte anlık olarak test ediyoruz. Yükseklik karışımı iyileştirmeleri. Ayrıca yükseklik karıştırma özelliklerinde birkaç iyileştirme yaptık. Ekran kartlarıyla alakalı bir güncellenme yapılmış bu arada. GPU yani ekran kartı belleğinden tasarruf sağlamak için türetilmiş normal haritalar artık etkinleştirilebiliyor ve daha tutarlı görsel olarak doğru sonuçlar elde etmek için çeşitli grafik sorunlarını da giderdik diyor. Yani grafik kartlarınızı biraz daha stabil kullanabileceğiz yani kartlarınızı. Ekran kartı belleği düşük olanlar biraz daha stabil kullanabilecek en azından. Yüksek olanlar problem yaşamıyor ama hani 4 GB da hala oynayan arkadaşlarımız vardır belki. 4 GB olanlar bayağı problem yaşıyor normal şartlarda. Ona göre birazcık daha optimize edilmiş bazı şeyler var. Alternatif güzergah özelliği bakımı, evet, buna bir iptal süreci getirmiş. Yani iptal etmişler bunu ama güncellenip yeniden aktif edilecekmiş. Bakım ve daha fazla geliştirme çalışmalarına odaklanmak için geçici olarak sapma özelliğini devre dışı bırakmaya karar verdik. Aynen. 1.59 güncellemesinde bunu devre dışı bırakmışlar. Ama daha sonradan güncellenip yeniden eklenecekmiş. Evet, değişiklik günlüğü temel olarak neler gelmiş başlıklarda? Benelux bölgesi yeniden düzenlendi. Volvo kamyon deneyimi yani Volvo test alanı merkezi
eklendi. Gizli olarak bulunuyor. Onu bulmamız gerekiyor ve İskandinavya DLC'sine sahip olmanız gerekiyor. Thermo King güncellemesi. Thermo King artık kullanılabilir marka olarak. Dorselerde, soğutuculu dorselerde. Yola çekme özelliği, servise çekme artı yeni bir özellik olarak da yola çekme özelliği geldi. Bu iyi bir şey. Özellikle multiplayer kullanıcıları için dediğim gibi bayağı bir işe yarayacak bir özellik bu. Danışman güncellemesi, finans ve hasar araçları artık ekranda görebileceğiz. Onları kaldırmışlardı biliyorsunuz 1.58'de. Onlar 1.59'da tekrardan güncel haliyle, yeni görselleriyle geri gelmiş. Beceriler, kullanıcı deneyimi ekranı yeniden tasarlandı. Eski halinde duruyordu. Onu da yeniden tasarlamışlar. Yaşam kalitesi, arayüzü, kullanıcı deneyimi değişiklikleri, geliştirilmiş haber afişi okunabilirliği, dünya haritası işaretleme geliştirmeleri, kaydet simgesi güncellenmiş, işte o görselleri, garaj ara sahnesi atlama, D-pad erişilebilirlik iyileştirilmeleri, görseller bölümünde yükseklik karışımı iyileştirmeleri, sesler bölümünde trafik seslerinin yeniden düzenlenmesi, bu iyi bir şey. Alternatif güzergah özelliği bakımı. Yani alternatif güzergah özelliği şimdilik kaldırıldı oyundan. Evet. 1.59 beta güncellemesinin 1.59 güncellemesinin özellikleri bunlar arkadaşlar. Hemen böyle üstün, yani çok detayına girmeden, her şeyi böyle okumadan, incelemeden başlıklarıyla birazcık böyle göz atarak incelemiş olduk. Çünkü bugün sürüş de yapmak istiyorum. Hani buna özel bir video, sürüşe özel bir video değil. Hem sürüş videosu hem de bilgilendirme videosu olmasını istedim. O yüzden kısa kesiyorum bunu. Yine kısa kesiyorum dedim. 16-17 dakika olmuş ama olsun. 30 dakika, 35 dakika bunu anlatmaktan yarı yarıya en azından 15 dakika anlatım, 15 dakikada sürüş yaparız diye düşündüm. Şimdi görüyorsunuz zaten bu F3 menüsündeki işte F1'e bastığımız zaman, pardon, araç içindeyken miydi o? Aynen, araç içinde. F1'e bastığımız zaman bakın burada widget tercihleri var. Buraya geldiğimiz zaman buradan şirket mesajları, finans ve hasar. Bunları açık hale getirdiğiniz zaman artık şuradaki F3 menüsünde burada hasar, yükümüz yok, yük olmadığı için bunu göstermiyor. Dorse hasarı, araç hasarı, işte finansal durumumuz, şirket mesajları burada görünebilir bir şekilde olacak. Ama isterseniz yine kapatabilirsiniz ya da sadece iç mekanı, dış mekanı diye bilgilendirme yapabilirsiniz. Şimdi Thermo King Dorse'deyiz. Bu arada dediğim bu. Videoya yansır mı bilmiyorum ama yansıyor. Evet, görüyorum. Bak şu an 110 FPS ama bir kasma var. Farkında mısınız? 110 FPS'te böyle bir kasma olamaz. Yani bende mi sıkıntı var yoksa 1.59 güncellemesiyle alakalı bir durum mu? Deneyen, bunu hisseden arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirtirse ben de bilgilenmiş olurum. Ben de ona göre bir çözüm bulmaya çalışırım. Çünkü bu normal bir şey değil. 110 FPS'te, 120 FPS'te böyle bir takılarak gitme olmaması lazım ve bu menüde de var. Menüde de, mouse'ta da var yani. Hissettiriyor bunu. Neyse, bakacağız, göreceğiz. Evet. Thermo King. Şöyle gösterelim. Thermo King lisansı artık oyunda ücretsiz bir şekilde bizlerle birlikte. Çift dorseyi bilerek aldım. Çift dorseli, bu arkadaki de soğutuculu dorse sonuçta. Bak nasıl kasıyor, görüyorsunuz değil mi? İlginç ya. Yağ gibi akar normalde bu FPS'lerde ama bir ilginçlik var, çözemedim. Thermo King ikinci dorsenin de soğutucusu burada ve yakıt deposu da burada. Buradan kontrol ediliyor bu da. Evet, şimdi neredeyiz? Amsterdam limandayız. Rotterdam limana doğru bir yol yapacağız. Benelux bölgesi zaten şu bölge, hemen şöyle tek seferlik işlerde de harita bölümünde görebilirsiniz. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg bölgesini kapsıyor Benelux. Aslında B Netherlands, Hollanda, Belçika, Belgium hani diye geçiyor. BE Netherlands'ın NE'si, Lüksemburg'un Lüksü. Benelux kısaltılmışı aslında. Hepsinin 2 harfi, Lüksemburg'un 3 harfi alınmış hali. Şu bölgeyi kapsıyor. Bu bölge yenilenmiş haliyle. Evet, haydi bakalım yolumuza çıkalım, çalıştıralım aracımızı bir. Son güncellemede gelen Renault'u kullanıyoruz. Evet. Arkamıza yaslanalım. Yolumuza çıkabiliriz. Yük almadım dediğim gibi. Dorselerimiz boş.
Nereden? Şuradan çıkıyoruz. Volvo test alanını çekeceğiz. Yeni gelen bölgelerin geriye kalan bölümlerini de çekeceğiz. Birazcık şey yapabiliriz yani bu son gelen harita DLC'mize birazcık mola verebiliriz orayı keşfetmeye. 1.59 beta'nın yeniliklerine göz atacağız. Artık 1.59 beta'dayız öyle söyleyeyim. 1.59 sürümdeyiz. 1.58'e ben dönmem. Gelen güncellemelerden sonra hiçbir zaman kolay kolay dönmemişimdir. Çok nadirdir döndüğüm. Bazı çekmem gereken modlar oluyor. O zaman bazen beta'dayken değil de 1.58 işte hani tam sürüme geçip bir önceki sürüme geçip çekiyorum ama onun dışında her zaman son sürümde beta'da olsa en son sürümde kullanmayı tercih ediyorum. Evet, yeni bölgeler buralar. Zaten haritada da gitmediğim yer olarak artık gözüküyor. Yenilendiği için gri gösteriyor. Evet, bu arada güncellenmiş artık çalışan sinyalimizle birlikteyiz. Stabil çalışan en azından sinyalimizle birlikteyiz. Evet, çift dorse, o yüzden birazcık temkinli dönelim. Trafik seslerini biraz duyalım mı? Hazır güncelleme gelmiş. Ben trafiğin sesini kısmıştım. Gerçekten rahatsız ediyordu çünkü çok saçma sapan bir ses sistemi vardı. Bak burada bile mouse'un kastığını hissediyorum. 333 FPS veriyor. Normalde burası yağ gibi akardı. Nedenini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Şimdi çekici geri vites, iç mekan, trafik sesi aynen bak 27'de kullanıyordum ben mesela bunu. Bunu şöyle 50. O ortam sesi, çevre sesi, bunların hepsini %50 yapalım. Standardında zaten %50 geliyor bunlar. %50'de kullanalım biz de. Duyalım bakalım. Camı da açtım. Ulan tam da uçak geçti o sırada. Uçağın da sesi karıştı araya. Sesler güzel olmuş ama. Yani aracın lastik sesi falan geliyor. Böyle saçma sapan aracın bağıra bağıra geçen bir motor sesi gelmiyor yani. Bak. Gerçekten trafik sesi mükemmel olmuş. Şunu kapatabiliriz. Ben sevmiyorum öyle ekranda bir şeyler gözüksün. Zaten gösterge panelimizde şey var. Navigasyonumuz var. Bize tek lazım olan şey navigasyon. Evet, Rotterdam'a doğru yolculuğa devam. Yeni yollar, güncel yerler. Bir de şu retardar seslerini güncelleyin. Gözünü sevdiklerim. Oyun çıktığından beri aynı retardar sesleri. Böyle bir retardar sesim var abi. Şunu bir güncelleyin ya artık. Vallahi artık bir güncelleyin ya. Her şeyi yaptınız. Şu retardar seslerini güncelleyemediniz ya. Yeni araçların falan
Bazılarında var güzel böyle motor freni, retardar sesleri var. Ama bak bu da yeni araç sözde. Retardar sesine bak. Eski retardar kullanıyorlar yani. Eski retardar sesini kullanıyorlar. Bir güncelleyin artık ya. Dayı Allah tam ben geçiyordum sola. Duydunuz değil mi sesi? Geç bakalım dayı. Şu kamyona da yetişelim. Vallahi çevre ses çok güzel olmuş. Bu güncellemede en sevdiğim şeylerden birisi o olabilir yani. Duyuyorsunuz değil mi? O kamyonun gürültüsü geliyor. O saçma sapan bir ses geliyordu yanlarından geçerken. O gelmiyor yani. Nereden? Sağdan. Yok. Soldan. Oğlum nereden gidiyorsun? Soldan. Oğlum aynı yere mi çıkıyor burası? Aynı yere çıkıyor olabilir bak. Beynim yandı şu anda. Aynı yer. İlginç. Yani oynarken o anlık kasılmaları çok fark etmiyorum ama sıfır kamerasında yağ gibi akan oyun kasa kasa gidiyor. Ne yaptınız abi oyuna? Yani herkes de varsa bu, evet ne yaptınız oyuna? Herkes de yoksa demek ki sorun bende. Bir şeylere el atmam lazım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kesinlikle yazın yani. İnceleyin, bakın 1.59 beta'ya geçenler. Varsa böyle bir sıkıntı bana da bildirin. Oyunda varmış diyeyim. Yoksa bende var bu problem diye kendi kendimi yerim yani. Nereden ne yapabilirim diye uğraşır dururum sonra. Allah! Retardar nasıl kaydırdı? Ya yol seni yani. Hani bana stop yap. Şimdi ben hareket edeceğim, o da hareket edecek. Geçmedi, evet. Bir de şu oyunun trafiğini düzeltin. Yapay zekaya bir el atın artık. Ve Rotterdam liman. Eskiden buralarda ne oynardık ya. Konvoy başlangıçlarımız hep buralarda olurdu. Rotterdam liman. O zamanlar böyle harita DLC'leri yok. Bir Going Quest vardı. Sonradan İskandinavya geldi. Mecbur en güzel yollar buralardaydı. Buralarda oynuyorduk yani. Ama çok değişti tabii ki Rotterdam liman. Eski haliyle hiç alakası yok yani.
Evet, buraya işaret atmıştım. Gemiye binme bölümü zaten burada. Oradan biniyorsunuz. Aynen, ta sonuna kadar neredeyse gitmeniz gerekiyor. Evet, şöyle kalalım. Evet arkadaşlar. 1.59 açık beta. Herkese hayırlı, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bak bak. Bak kasmayı görüyorsunuz değil mi? Bak nasıl oluyor. FPS 87, 80, 83, 80. Böyle bir kasma olmaması gerekiyor. İmkansız yani. Ne oldu oyuna ya? Yağ gibi akan oyun ne oldu abi? Vallahi anlamadım. Evet arkadaşlar. 1.59 beta hayırlı olsun. Ee, devam edeceğiz. 1.59 beta harita olarak da buraları keşfedeceğiz. Bak haritayı yaklaştırırken bile bir kasma oluyor. Yani ben hissediyorum. Belki harita yaklaştırma videoya yansımıyordur ama mouse'un hareketinde bile kasma var yani. 300-400 FPS'teyken bu. İmkansız bir şey normalde yani ama bakalım, elbet bir çözüm bulunur ya. Oyunla alakalıysa bir güncelleme yaparlar herhalde ona. Benle alakalıysa benim birazcık değişikliğe gitmem gerekebilir. Belki hani şey, ayarları sıfırlayıp yeniden bir yapmam gerekebilir. Ya da bu işte ekran kartı belleğiyle alakalı bir şeyleri güncelledik falan filan dediler. Ondan da kaynaklanıyor olabilir yani. Bak şimdi aklıma geldi o benim. Bilmiyorum, bilemiyorum yani. Neyse, göreceğiz hep birlikte. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.